Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle çocuk süveteri çalışacağız. Çocuk diyorum ama bunun ilmek sayılarıyla oynarsak yetişkinler için de çok rahat, çok güzel kullanılabilecek bir süveter. Model her yaş grubuna gidecek bir model. Benim çalıştığım süveter 4-5 yaş çocuklar için. Gene çocuklar için diyorum çünkü cinsiyet ayrımı yapmıyoruz. Bu süveteri eminim kız çocukları da erkek çocukları da rahat kullanabilir. Süveterimiz için kullandığım iplik Kartopu Baby One. 100 gramında 250 metre var arkadaşlar. Yani orta kalınlıkta bir iplik. Anti peeling özelliği var. Bu bizim çok işimize yarıyor. Çünkü uzun müddet kullanmamızı sağlıyor. 3,5 numara örgü şişi kullanıyorum. Malzemelerimiz hazırsa. Kendimizi hazır hissediyorsak arka bedenle başlayalım arkadaşlar. Şimdi şişimize 80 ilmek attık. Normal haroşa yani düz örgü şeklinde sıra sonuna kadar örüyoruz. İlk ilmek olduğu için örüyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Bir sıra haroşa sırası ördük ve 36 ilmek haroşa örüyoruz tekrar. Örmeden alıyorum şöyle arkadan. 2 3 4 33 34 35 ve 36. Şimdi burada 2 tane ayrıca ihtiyacım var. Hemen ayrıcımın bir tanesini şişime geçiriyorum. Şimdi burada 8 tane öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi 8 tane ördüm. 4 tane daha öreceğim. 1 2 3 ve 4. Şimdi geri geliyorum. Dönüyorum. Burada diğer ayrıcımı koyuyorum. İpliğimi tekrar arkaya alıyorum. Örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. Ayrıcıma kadar örüyorum arkadaşlar haroşa. Ayrıcıma kadar ördüm. 12 ilmek ördüm. Ayrıcımı çıkarıyorum. 4 tane daha örüyorum. 1 2 3 ve 4. Tekrar dönüyorum. Dönüyorum. Ayrıcımı şişime takıyorum. İpliğimi arkaya alıyorum. Örmeden alıyorum. Ayrıcıma kadar tekrar örüyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16. Ayrıcımı çıkarıyorum.
4 tane daha dahil edeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Tekrar dönüyorum. Ayrıcımı hemen şişime takıyorum. Ve diğer ayrıca kadar örüyorum. İp örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. Ayrıcıma geldim. Çıkarıyorum. 4 tane daha dahil ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın. Tekrar dönüyorum. Ayrıcımı takıyorum. İpliğimi arkaya aldım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve diğer ayrıca kadar örüyorum. Bakın ayrıcıma geldim. Ayrıcımı çıkarıyorum. Ve 4 ilmek daha dahil ediyorum. 1, 2, 3 ve 4. Bakın ovallik başladı verilmeye. Sonra tekrar dönüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Ayrıcımı takıyorum. Ve bu ayrıca kadar örüyorum. Şu ayrıca kadar örüyorum. Ayrıcımı çıkarıp 4 ilmek dahil edip dönüyorum. Böyle git gel yaparak şu yanda kalan ilmeklerimizi tamamen bitireceğiz arkadaşlar. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. Bakın burada son dördümüzü aldık. Burada da son dördümüzü alarak ovallik işlemini bitiriyoruz. Artık ayraç kullanmıyorum belirli bir sıradan sonra. Zaten belli oluyor. Son dördüm kaldı. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi örgümüzün şu an düz tarafındayız. Şurada bakın. 2 sıra haroşamız oluştu. 2 sıra haroşamız oluştu. Burada 5 sıra haroşa oluncaya kadar git gel haroşalarımızı yapıyoruz arkadaşlar. 5 sıra yapalım. Tekrar gelelim. Evet, 5 sıramızı yaptık arkadaşlar. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız. Bakın iplik bu tarafta. Ve normal bir sıra daha geçeceğiz. Bir sıramızı daha yapalım. Örgümüzün ters yüzünde buluşalım arkadaşlar. Bakın bir sıramızı daha geçtik. Şöyle şurayı da sayayım size. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 13 sıra olacak tam ortadan. Şöyle bir ovalliğimiz oldu. Gayet güzel oldu. Yanlarda 2, 4, 5 sıra haroşa oldu. Şimdi örgümüzün ters yüzündeyiz. Burada 5 tane haroşa yapacağız. İpliğimiz, ilmeğimizi şu şekilde alıyoruz. 1, 2, 3, 4,
ve 5. Burası hep böyle gidecek. Haroşa olacak. Yani örgümüzün düzünde de tersinde de düz şeklinde alıyoruz ya da ters şeklinde alıyoruz. Ben hep düz olarak alıyorum. Elimizde 5 ilmek kalıncaya kadar ters bir şekilde örüyoruz. Örgümüzün ters yüzünde olduğumuz için ters örüyoruz. Beş ilmeğimiz kaldı. İpliğimizi arkaya alıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın düz ilmeklerimiz. Şimdi örgümüzün düz tarafındayız. Haroşalarımız şu. Başta 5 ilmek ve sonda 5 ilmekle hep devam edecek. Arada kalan ilmekler ise örgümüzün düz tarafında düz, ters tarafında ters olacak. Ne zamana kadar öreceğiz bunu? Yan hatlarda aşağıdan sayarak, en alttan sayarak 2, 4, 6 oldu haroşamız. 30 haroşa sırası oluncaya kadar aynen böyle devam ediyoruz arkadaşlar. 30 haroşa sırası yapalım. Tekrar gelelim. 30 haroşa sırası yaptık arkadaşlar. Bakın görüntü şu şekilde oldu. Altta bir ovallik var. Yanda. Şimdi burada ilikler açacağız. Tam şu haroşaları tam alttan yukarı doğru saydığımız zaman 30 tane sıra ediyor. Örgümüzün düz tarafındayız. Üzerine alıyoruz. Bir kesim yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine alıyoruz. Bir kesim yapıyoruz ve 1 diye sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine alıyoruz. Bir kesim yapıyoruz. 1 diye sayıyoruz. 2, 3, 4, 5. Üzerine alıyoruz. Bir kesim yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine aldık. Bir kesim yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Üzerine aldık. Bir kesim yaptık. Şimdi elimizde 1, 2, 3 tane ilmeğimiz kaldı. Bu da böyle kalacak. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar hat ilmeklerimizi de örüyoruz. Şimdi kaç tane açtık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ilik açtık arkadaşlar. Bundan sonra aynı. Arkalar gene ters bir şekilde devam ediyoruz. Yanlara dikkat ediyoruz. Yanlarda 5 ilmek burada, 5 ilmek burada da haroşamız var. Bu şekilde devam edeceğiz. Bundan sonra 6 haroşa sırası öreceğiz ama en baştan saymak daha kolay olacak sizin için ve benim için. Buradan sayarak tam 36 haroşa sırası oluncaya kadar aynı örgümüzün akışına göre örüyoruz arkadaşlar. Tam 36 haroşa sırası yapalım. Tekrar gelelim. 36 sıramızı yaptık. Yanda haroşalarımızı sayıyoruz. Ve 36'ya ulaşıyoruz. Şimdi sıra kola geldi. Kol için 7 tane ilmek arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Haroşa örüyoruz. Bakın ilk ilmek olduğu için örüyorum.
7 ilmeğimi ördüm. 8, 9, 10, 11 ve 12. 7 arttırdığımız için 5'te daha önce haroşa sıramız vardı. Normalde şimdi 12 haroşa ilmeğine ulaştık. Sıra sonuna kadar örüyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna geldik. Dönüyoruz. Şimdi örgümüzün ters yüzündeyiz. Buradan da 7 tane arttırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Aynı şekilde burada da haroşa örüyoruz. İlk ilmeğimiz olduğu için örüyorum. Daha sonra ilk ilmekleri örmeden alıyorum biliyorsunuz. Bakın. Burada 7 ilmek, burada da 7 ilmek arttırdık. Şimdi örgümüzün akışına göre bunlar da dahil. Şurada ördüğümüz 5 ilmek haroşamız 12 ilmeğe ulaştı. 12 başında, 12'de sonunda haroşa ilmeklerimiz var. Bunları bu şekilde örerek örgümüzün akışına göre tam 25 sıra, 25 haroşa sırası öreceğiz ve yaka kesimine başlayacağız arkadaşlar. 25 haroşa sırası örelim. Tekrar gelelim. 25 sıramızı yaptık. Elimizde 94 ilmeğimiz var. 34 ilmek örüyoruz. Dört, 5, 32, 33 ve 34. Şimdi burada arka omuzu kesiyoruz arkadaşlar. Arka omuz için 26 ilmek ayırdık ve 26 ilmeği tek seferde kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, ve 26. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonuna geldik. Dönüyoruz ve 2 seferde keseceğiz burada. 34 ilmeğimiz var. 17 keseceğiz arkadaşlar. İlk 17'yi keselim. Kol tarafındayız. Bir, 2, 3, 4, 5, 16 ve 17. Sıra sonuna kadar gidip geri dönüyoruz. Sıra sonuna geldik. Ve son 17'yi keserek biyomuzu bitiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16 ve elimizdekiyle birlikte 17.
Bir omuzu kestik. Diğer omuza geldik. Burada ipimizi bağlıyoruz şurada. Şuraya bağladık. Şurada bir ufacık aralık oluşmasın diye. Şimdi sıra sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonuna geldik. Örgümüzün akışını kaçırmayacağız. Ters yönünde burasında haroşa yaptığımızı unutmayalım. Ve buradan 17 ilmek keseceğiz. 1 2 16 ve 17. Sıra sonuna kadar gidip geri dönüyoruz. Geldik. Kalan 17 ilmeğimizi tek seferde kesiyoruz. Arka bedeni bitiriyoruz. İlmeğimizi kesiyoruz. Şöyle göstereyim size. Arka bedeni bitirdik arkadaşlar. Şimdi ön bedene başlayacağız. Ön bedenin hem sayıları hem çalışması aynı. Yalnızca şuraya kadar burada pat yapacağız ve yaka kesimi biraz daha farklı. Diğer taraflarda hiçbir fark yok. 80 ilmek çekiyoruz. 80 ilmekte git gel yaparak şu ovalliği vererek şurasını bitiriyoruz. Ondan sonra tam alttan başlayarak 30 haroşa sırası yapıyoruz ve bel hattına geliyoruz. Bel hattındaki şu ilikleri açıyoruz arka arkaya. İlk açmakta siz aralıklarda siz özgürsünüz. İster 4 sırada yaparsınız, ister 5 sırada. Bunun bir simetrisi yok arkadaşlar. Denk geldiği gibi yaptığımı biliyorsunuz. Ondan sonra da kola geliyoruz. Kola başlıyoruz. Ve tekrar buluşuyoruz arkadaşlar. Çünkü pat çalışacağız. Ve yaka çalışarak süveterimizi bitireceğiz. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. 2 sıramızı yaptık. Toplamda saydığımız zaman da 30, 32, 34, 36, 38 haroşa sırası oldu. 38 haroşa sırası oldu. Şimdi pat çalışmaya başlayacağız. Pat için size püf noktaları vereceğim arkadaşlar. Örgümüze 80 ilmekle başladık biliyorsunuz. Şuradan 7, buradan 7 yani 14 ilmekle artırınca elimizde şu an 94 ilmeğimiz var. Farz misal büyük bir yetişkin için yapıyorsunuz bu kazağı ve patlı bir kazak yapıyorsunuz diyelim. Yapacağınız tek şey elinizde olan ilmek sayısından ilk önce pat ilmeğini çıkaracaksınız arkadaşlar. Mesela bende 94 ilmek var. Pat ilmek sayımı ne kadar belirledim? 6 ilmek belirledim. 94'ten 6'yı ilk önce bir çıkardım. Çünkü patı tam ortalamam gerekiyor. Yani tam orta noktasını bulup patı buraya yerleştirsem pat bu tarafa kayar. Yani tam orta bedenimizin orta noktasında olması gerekiyor. Onun için elimdeki 94 ilmekten 6 ilmek pat ilmeğini çıkardım. Elimde 88 ilmek kaldı. 88 ilmeği de ondan sonra ikiye ayırdım. Yani 44 ilmek. 44 bu tarafta olacak. 44 bu tarafta olacak. Ortada da 6 pat ilmeğim olacak. Dolayısıyla benim patım ön bedenimin tam orta noktasına yerleşecek. Bu hesaplamam çok basit bir hesaplama. Eğer bunu yaparsanız hiç sıkıntı çekmezsiniz. Ve en basit pat yöntemiyle yapacağım arkadaşlar. Hem basit hem güzel hem de uğraştırmıyor. Evet söylemiştim 44 ilmek. Örgümüzün ön tarafındayız. Tam 44 ilmek örüyorum.
Örmeden alıyorum ilk ilmeğimi. 2, 3, 4, 42, 43 ve 44. Şimdi 44 ilmeğimi ördüm. Patıma başlayacağım. Patım için 6 ilmek. Bakın şöyle örgümün düz tarafındayım. İlk önce bu tarafı yapacağım. Daha sonra bu tarafı yapacağım. Tabi adım adım birlikte çalışacağız arkadaşlar. Şimdi 6 ilmeğimi burada arttırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Dönüyorum. Patım tabii ki haroşadan oluşacak. Onun için 6 ilmek patımı haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpliğimi öne getiriyorum. Ortadaki ters ilmeklerimi ters bir şekilde örüyorum. Sıramın sonuna kadar gidiyorum. Geri geliyorum. Sıramın başına kadar geldim. Bakın patım böyle ilerleyecek arkadaşlar. 21 haroşa sırası yaptık arkadaşlar. Sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Patımızı da sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Şimdi yaka kesimine başlayacağız. Örgümüzün düz tarafındayız. Sıra sonuna kadar örüyoruz. Sıra sonuna geldik. Dönüyoruz. Şu an örgümüzün ters tarafındayız ve pat tarafındayız. 6 ilmek keseceğiz. Örerek keseceğiz burada arkadaşlar. Şöyle örmeden alıyorum. İlk ilmeğim olduğu için örüyorum. Arkadaki ilmeği öndekinin üzerinden atlatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpliğimi öne getiriyorum. Sıramın sonuna kadar gidip geri dönüyorum. Tekrar pat tarafındayız. Şimdi 5 ilmek keseceğiz arkadaşlar. Örmeden alıyorum. İlk ilmek olduğu için örüyorum. İki, 3, 4, 5. Tekrar sıramın sonuna kadar gidiyorum.
geri dönüyorum. Altı kestik, 5 kestik. Şimdi 3 keseceğiz. Örmeden alıyorum ilk ilmek olduğu için. Bir, 2 ve 3. Tekrar sıramın sonuna kadar gidip geri geliyorum. Şimdi buraya geldim. Burada kontrollü gitmesi lazım arkadaşlar. 25 haroşa sırası yapmıştık kolda. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Yani yakada son kesimimizi yapacağız. Şimdi yaka tarafına doğru ilerliyoruz. Bakın yaka tarafına geldik. Son kesimimizi yapıyoruz. Arka omuzda 34 ilmek ayırmıştık biliyorsunuz. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 ve 34. 2 ilmeği keserek önde yaka kesimini bitiriyoruz arkadaşlar. 2 ilmeğimizi örelim. 1 ve 2. Sıra sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi yaka kesimimizi bitirdik. Burada da 25 haroşa sıramız oldu. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 25. Şimdi artık omuz kesimi yapabiliriz. 34 ilmeğimiz kaldı. 2 seferde kesiyoruz arkadaşlar. Kol tarafındayız. 17 ilmek kesiyoruz. On altı ve 17. Sıramızın sonuna kadar gidip geri dönelim. Şimdi elimizde 17 ilmek var. Bunu da tek seferde kesip omuz işlemini de bitiriyoruz. Bir tarafı bitirdik arkadaşlar. Bu tarafı şişimize takmıştık. Sağ tarafa başlıyoruz. Bu tarafta yaparken ilik de açacağız biliyorsunuz. İlk önce şu tarafta bir iliklerimi belirledim. 2, 4, 6, 7 tane haroşa sırası yapıp ilik de açacağım. Ondan sonra da 10 haroşa sırası yeterli gelir sanıyorum. Ondan sonra bir ilik daha açacağım. Yani 2 düğmeli bir patımız olacak. Şimdi rahat çalışmak için bunu misina şişine geçirmiştim. Şimdi başlıyoruz. Şimdi burada haroşa örüyoruz ama örgümüzün düz tarafında olduğu için haroşa burada da düzdü biliyorsunuz. Şimdi sıramızın sonuna kadar örgümüzün akışına göre örüyoruz. Yani düz örüyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Akışını tabii ki takip edeceğiz. Burada haroşa sıralarımızı yapacağız. Burada da haroşaya başlayacağız. Patımızın haroşasına. Şimdi buradan başlıyorum. 6 ilmek kalana kadar örüyorum.
Şimdi elimde 6 ilmek kaldı. Patımı yapacağım bu 6 ilmekte. Onun için ipliğimi arkaya aldım. Ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu benim artık patımın haroşası. İpliğimi de burada bağlıyorum. Bakın 6 ilmek haroşam oldu. Burada da 12 var. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Ne kadar da devam edeceğim? İliğe kadar gelelim. İliği birlikte açalım. Ne kadar? 2, 4, 6, 7 haroşa sırası örelim. Tekrar gelelim. 7 sıramızı yaptık. 2, 4, 6 ve 7. Şimdi iliğimizi açacağız. 1, 2, 3 ilmek örüyoruz. Üzerine atıyoruz ve bir kesim yapıyoruz. İliğimiz bu kadar. Örgümüzün akışına göre gidip geri dönüyoruz. Patımıza geldik. İpliğimizi arkaya alıyoruz. 1, 2, arttırdığımız ilmeği de örüyoruz. 3, 4, 5 ve 6. İliğimiz tamamlandı arkadaşlar. Bakın şu şekilde oldu. Şimdi şunu da sayarak, şuradaki en son haroşa sırasını da sayarak 10 haroşa sırası yapalım. İkinci iliğimizi tekrar birlikte açacağız arkadaşlar. Yapalım, gelelim. 10 haroşa sırası yaptık arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10. Örgümüzün düz tarafındayız. Pattayız. Ve ikinci ilmeğimizi de açıyoruz. Örmeden alıyorum. 1, 2 ve 3. Üzerine alıyorum. Ve kesimimi yapıyorum. Sıra sonuna kadar gidiyoruz. Geri dönüyoruz. Şimdi patımıza geldik. İpliğimizi arkaya alıyoruz. Ve normal haroşa örüyoruz. Arttırdığımız ilmeği de örüyoruz. Ve böylece iliğimizi oluşturuyoruz. Son iliğimizi de oluşturduk. Şimdi artık kol tarafından saymaya başlayacağız. Patımız devam edecek. 21 haroşa sırası olduğu zaman yaka kesimine başlamıştık biliyorsunuz. Sayalım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Yani bir gideceğiz, geri döneceğiz ve hemen yaka kesimine başlayacağız arkadaşlar. Gidelim, geri dönelim. Kolda tam 21 haroşa sıramız var arkadaşlar. Şimdi yaka kesimine başlıyoruz. 2 tane iliğimizi de açtık. Şimdi 6 ilmek kesiyoruz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İpliğimi arkaya. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıra sonuna kadar gidip geri dönüyoruz. Patımıza geldik. 6 kestik. Şimdi 5 kesiyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Sıra sonuna kadar gidip geri dönüyoruz.
Tekrar geldik. Şimdi 3 kesiyoruz. 1, 2 ve 3. Sıra sonuna kadar gidip geri dönüyoruz. Tekrar geldik ve son kesimimizi yapıyoruz arkadaşlar. 2 kesim yapıyoruz ve sıra sonuna geleceğiz. Şöyle bir sayımımızı da yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Yani burada 2 kesimimizi yapacağız. Sıramızın sonuna geleceğiz ve omuz kesimine başlayacağız arkadaşlar. Şimdi örmeden alıyorum. 1 ve 2. Sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldik. Kol tarafındayız. Dönüyoruz. Örgümüzün şu an ters yönündeyiz. Şimdi 17 ilmek kesiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, ve 17. Sıra sonuna kadar gidip geri dönüyoruz. Tekrar geldik. Son 17 ilmeğimiz kaldı. Tek seferde keserek bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. İpimizi kesiyoruz ve ön bedeni de bitirmiş oluyoruz. Şimdi size göstereyim ne kadar tatlı bir pat oldu. Şöyle. Aynı zamanda kolay bir pat. Şimdi ne yapacağız? Şunu şöyle yerleştireceğiz. Sonra ters çevireceğiz. Şurada bizim başladığımız ip vardı biliyorsunuz. Şu iple şurasını şöyle yalnızca şurasını dikeceğiz. İsterse tığla tutturacağız. Nasıl isterseniz öyle yapın. Patımız bu kadar. Düğmelerimizi de karşı noktaya dikeceğiz. Bakın. Patımız tam ortalanmış. Yakamız da şu şekilde. Bundan sonra ne yapacağız? Yerleştirdik. Örgümüzün düz tarafı bize bakıyor. Arka bedeni de alıyoruz ve düzüne gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Aynı ilmek sayısıydı biliyorsunuz. Omuz ilmekleri. Şu omuz ilmeklerini ister iğne iplikle, ister geçen videoda da hırka çalıştığım videoda da paylaşmıştım. Tığ işi ilmek kaydırma yöntemiyle birleştirmeyi de göstermiştim. İster onunla ister iğne iplikle dikersiniz omuzları. 2 omuzu da dikeceğiz. Şu yan hatları da zaten sayılar aynı olduğu için tutacaktır. Şöyle şuradan başlayacağız ya da buradan başlayacağız. Geleceğiz. Şurasını da dikeceğiz. Diğer tarafı da aynı şekilde. Ondan sonra kapşon çalışmak üzere buluşacağız arkadaşlar. Bunları yapalım. Tekrar gelelim.
Dikişlerimizi attık arkadaşlar. Bakın düğmelerimizi de diktik. Patımız çok düzgün oldu. Arkadan da şöyle iliştirdik. Şöyle iki tarafı da açayım, göstereyim. Şimdi bunun için misina şişe ihtiyacım var. O yüzden patlı olduğu için normal şişte de yapabilirsiniz ama misina şişte daha kolay olacak. Şu patın başından, hemen başından ilmek almaya başlıyoruz. Hemen ilmeklerimizi alıyoruz. Şişimize geçiriyoruz. Şimdi ön taraftan aldık. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 ilmek aldık. Arka taraf normal akışına göre her şu ilmekten, her şu uç noktalardan, gözlerden ilmeğimizi alacağız. Tek dikkat edeceğimiz şey, ön bedende 17 ilmek aldıysak bu tarafta da 17 ilmek alacağız ve çepeçevre ilmeklerimizi alıp tam şu pata kadar, patın başlangıcına kadar ilmeklerimizi alacağız. İlmeklerimizi alalım, tekrar gelelim. İlmeklerimizi aldık arkadaşlar. Tam şu noktadan başladık, şu noktadan başladık, şu noktaya kadar tam 65 ilmek aldık. Örgümün ters yüzündeyim. İlk ilmek olduğu için örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters örerek devam ediyoruz. Ne kadar devam edeceğiz? Tam 10 sıra hiç arttırma, eksiltme yapmadan örelim. 65 ilmekle kapşonumuza başladık arkadaşlar. Bir ayrıntı var. Onu sizlerle paylaşacağım şimdi. 10 sıra hiç arttırmadan devam ettim. Ondan sonra ilmeklerimi ortalayıp tam orta noktasından arttırmaya başladım. Her düz tarafta arttırdım arkadaşlar. Bakın görüntü de çirkin olmuyor. Ve kapşonumuz daha kullanışlı olacak. Yani ben buna inanıyorum. Nasıl arttırdım onu da göstereyim sizlerle. Ortalıyorum. Örgümün düz tarafındayım. Şimdi tam ortaladım. Tam orta noktasını ilmeklerimi saydım. Tam orta noktasını buldum. Ve şurada bir arttırdım hemen. Şöyle normal örer gibi alıyorum ilmeğimi. Fakat bu ilmeği çıkarmıyorum. Arkadan bir ilmek daha alıyorum. Bu şekilde bir arttırmamı yapmış oldum. Sıra sonuna kadar gidiyorum. Örgümün ters yüzünde tüm ilmeklerimi örüyorum. Örgümün düz yüzünde tekrar ortalayıp tekrar orta noktasında bir tane arttırma yapıyorum. Nereye kadar yapacağım? 75 ilmeğe ulaşıncaya kadar yapacağım. Tekrar anlatayım. Çepeçevre 65 ilmeğimizi aldık. 10 sıra hiç arttırma, eksiltme yapmadık ve daha sonra orta noktasında arttırmalara başladık. Örgümüzün her düz tarafında örgümüzü ortalayarak birer tane arttırarak devam ettik ve 75 ilmeğe ulaştık.
Şu mesafe ise 20 santim olacak arkadaşlar. 20 santimden sonra kesimlere başlayacağız. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. Kapşonumuzu kapatmaya geldi. Şimdi 25 ilmek örüyoruz. Ulaştığınız ilmek sayısı 3'e bölünür cinsinden olması lazım. 25, 50, 75. 25 ilmek örüyoruz ilk etapta. 1, 2, 3, 4, 5, 24 ve 25. Bir tane ayraç koyuyoruz. Daha sonra zaten ihtiyacımız olmayacak. Yerler belirlenecek ama ilk etapta kafamız karışmasın diye ayraç koyuyoruz. Tekrar bir 25 örüyoruz. 1, 2, 3, 24 ve 25. Şimdi ne yaptık? 3'e böldük ilmeklerimizi. 25 burada, 25 ortada, 25 de diğer tarafta var. Şimdi burada dönüyorum. Yalnızca orta noktasını öreceğiz. Şu ortadaki olan 25'i öreceğiz. Ayrıcımı koyuyorum. Ve burada 24 ilmek örüyorum. İlk ilmeğimi mutlaka örmeden almam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 23 ve 24. Bir ilmeğim kaldı. Şunu alıyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Ve şu iki ilmeği birlikte alıyorum. Kesim yapıyorum. Kestim. Dönüyorum. Aslında kesim yaptığım yer belli oluyor ama kafamız gene de karışmasın. Şimdi tekrar 24 ilmek örüyoruz. İlmeği mutlaka örmeden alalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 23 ve 24. Bir ilmeğim var. Şöyle onu alıyorum. Ayrıcımı bıraktım. Sonra onu bırakıyorum karşı şişime ve kesim yapıyorum. Buradan alarak. Bir tane 25 ilmek. Tekrar ayrıcımızı koyuyoruz. Ve dönüyoruz. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. 24 ilmek tekrar örüyorum. 2, 3, 4, 23 ve 24. Bir ilmeğim kaldı. Burada kesim yapacağız. Ayrıcımı bırakıyorum. İlmeği karşı şişime aktardım. Hemen şöyle kesim yapıyoruz. Ve artık ayracı kullanmayacağım. Bakın. Zaten belli. Şimdi tekrar örmeden alacağım. 24 ilmek öreceğim. 4, 5, 21, 22, 23 ve 24. İlmeğimi aldım. İlmeğimi aldım. Ayrıcımı artık bıraktım. Ve burada kesim yapıyorum. Bir tane. Artık aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Döneceğiz. Döneceğiz. Örmeden alacağız. 24 ilmek öreceğiz. 25. ilmeği şu ikisini birden alacağız. Bir kesim yapacağız. 25. ilmekte. 24 ilmek tekrar öreceğiz. 25. ilmekte şuradan alarak kesim yapacağız. Ne zamana kadar yapacağız? Şuradaki ilmeklerimiz bitene kadar yapacağız. Çünkü bu ilmekleri kesim yaparak dahil ediyoruz orta noktaya. Bu şekilde yaparak kenar ilmeklerimizi bitirelim. Tekrar gelelim. İki kenarda olan 25 ilmeği kese kese bitirdik. Görüntü şu şekilde oldu. Elimizde kalan 25 ilmeği de keseceğiz arkadaşlar.
Şimdi kapşonumuz bitti. Örgümün düz tarafındayım. Şuradan başlayacağım. Şöyle çepeçevre ilmek alacağım. Ve haroşa yaparak o ilmekleri öreceğim. Tam şu noktadan ilmek almaya başlıyorum. Şöyle yerleri belli zaten. Bakın. Şöyle. Şişime yerleştireyim bunu. Bakın yerleri belli zaten. Bu şekilde yaparak çepeçevre şu patın bitiş noktasına kadar, tam şuraya kadar ilmeklerimi alacağım. Ondan sonra haroşa öreceğim arkadaşlar. Tam 8 sıra haroşa öreceğim arkadaşlar. Daha sonra şu arka ilmeklerimizi aldığımız noktaya dikeceğim. Bunları yapalım. Kordon çalışmak üzere buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Yapacağımız kordon bu arkadaşlar. İlk önce boncuğumuza ipimizi geçiriyoruz. Sonra şöyle uzatıyoruz. 2 katlı yaptık. Şöyle olabilmesi için, sağlam olabilmesi için normalde 2 katlı iplikten zincirimizi yapıp şuraya boncuğumuzu bağlayabiliriz ama çocuk çekeceği için buradan çıkarabilir ama bunu asla çıkaramaz arkadaşlar. Onun için böyle yapıyorum. Şöyle getirdik. Zincirimizi yapıyoruz. Başka yaptığımız bir şey yok. Normal zincirimiz. Biraz daha sıkı olması için şöyle. Şimdi ipimiz bitti. Ama bu ipi biraz uzun keseceğiz. İğnemize geçireceğiz. Kordonları karşılıklı bağlayacağız arkadaşlar. Dikeceğiz. Şurada. Ve iki uç nokta da bu şekilde bunu yapmamızın sebebi, şuradan bağlamamızın sebebi iki uç noktanın da şöyle olması. Yani hiçbir şekilde bir tarafta bağlanmış bir boncuk olmaması. Bunu uzun kesiyorum. Ondan sonra buraya bağlıyorum ve daha sonra da kazağıma geçiriyorum. Aynı işlemi kapşondaki detayda da yapacağız. Burada da aynı işlemi yapacağız. Şuradan kordonlarımız şöyle içinden çatallı iğne ile geçireceğiz. Zaten dikmiştik biliyorsunuz. Bakın. Şöyle buradan da kordonlarımız sarkacak. Ve süveterimiz bitmiş olacak arkadaşlar. Bunları yapalım. Son paylaşım için buluşalım. Son paylaşımda birlikteyiz arkadaşlar. Yakamızın kordonlarını da yaptık. Bakın demek istediğim şuydu. 2 tane yapıp orta taraftan en baştan bağladığımız zaman ve diktiğimiz zaman kesinlikle sağlam, güvenilir bir boncuk geçirmiş oluyoruz. Eğer başta bitirip de bağlasak her an çıkabilir, çocuk yutabilir. Böyle tehlikelere de maruz kalmamış oluyoruz. Bu şekilde oldu yakası ve kollar böyle, şöyle göstereyim. Kollar böyle düşük kollu. Belinde de bağcığı var. Diğer kolda böyle etek uçları ovalliği çok güzel oldu.
Ben yaparken çok keyif aldım. Eminim siz de bu keyfi yaşayacaksınız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videolarımın devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Yeni projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.